Arkadaşlar selam. Bugün böyle hep zorlandığımız, hep böyle kafamızı karıştıran bir tane konu var. İşte bu Slack denilen şey. Salak mı, Slack mı nedir artık bunun ismi biz de çözebilmiş değiliz. Ya Türkçe yazsan olmuyor, boşluk yazsan olmuyor, oluyor, nasıl oluyor? Bunları nasıl yapıyorlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki kiminle birlikte? Mustafa. Mustafa ile birlikte. Nasıl? Bu arada aklıma bir şey geldi Mustafa. Evet. Sen nereliydin ya? Ben internetliyim hocam. Tamam, bu geyiği çok yapıyoruz bu sıralar arkadaşlar. Çünkü şeyi söylüyoruz. Yani ne olursa olsun şunu unutmayın. Artık internette yaşıyoruz. Yani istediğimiz her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. O yüzden de nerede olduğunuzun önemi yok. Şu anda bu videoyu izliyorsanız dünyanın herhangi bir yerinde olsanız bile artık aynı yerde buluşabiliyoruz anlamına geliyor. Ve beraber çok güzel şeyler yapabiliriz. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi Slack nedir? Şimdi Slack aslında belli bir örnekten giderek açıklamaya çalışacağım. Bir Google açalım. Google açtıktan sonra Enter'a bastığımızda zaten böyle bir sayfamız geliyor. Biz sonuna bir şeyler yazmaya çalışıyoruz bazen. Sonuna yazmaya çalıştığımız şeyler mesela search olsun. Böyle bir şey yazalım. Ve search yazdığımız zaman bir sayfa geldi veyahut da bir şey oldu. Ama onun yerine Türkçe karakterler kullanayım. Ve işte şöyle bir şeyler yazayım. Ve bakalım aslında bu nasıl bir şey? Yani bu nasıl gözüküyor? Dikkat edecek olursanız burada yörel kısmında aslında şöyle bir şey bulamadım diyor. Ve hiç de Türkçe karakter Evet. kullanamıyormuşuz. Yani çok garip hareketler oldu burada. Çünkü request'teki gönderdiğimiz URL kısmının aslında bulunamadığını ve böyle bir slug bulamadığını söylüyor. Ama bu slug da çok karma karışık bir slug. Ama ben onun yerine Türkçe karakter kullanmadan yazmış olsaydım o zaman buradaki yazım tarzı biraz daha değişik olacaktı. Gördüğünüz gibi işte daha anlaşılır. Ondan sonra ASCII karakterlerine uygun bir yapıda gelecekti. Slack aslında Türkçe veyahut da ne bileyim bu ASCII karakterlerin içerisinde olmayan, yani 255 karakterin içerisinde olan kümedir diyebiliriz. Ve işte Türkçe karakterleri içermez, Japonca içermez, Çince içermez, ama daha çok Latin karakterlerini içerir diyebiliriz. İngilizce alfabe değil mi aslında? Latin mi yoksa? Yani aslında İngilizce alfabesi ama Latin karakterleri diye geçiyor ya. Anladım. Ondan dolayı öyle söyledim ama bir saniye. Şimdi en son biz şey demiştik galiba. Biz İngilizce karakterlerden oluşan yapıya Slack diyoruz. Ama aslında bir de şöyle bir sıkıntı var. Slack ne işe yarıyor değil mi? Yani Evet. bunu da konuşmamız lazım. Slack'ın ne işe yaradığını anlatmak için de aslında şuna bakıyor olmamız lazım. Bir kere şöyle bir şey düşünelim. Diyelim ki büyük bir proje yapıyoruz. Ve büyük proje yaparken de proje yöneticisi dedi ki bu projenin içerisinde 1000 tane sayfa olacak dedi. Mesela böyle bir şey söyledi. Peki hiç düşündünüz mü? Acaba ben 1000 tane sayfayı nasıl yapacağım? 1000 tane sayfa mı oluşturmam lazım? Buna bir örnek yapalım. Şöyle bakalım. İlk önce kafadan bir tane Google'dan arama yaptım. Bir siteye girdim. Ve siteye girdikten sonra da buradan hakkımıza'ya tıkladım. Hakkımızda nokta HTML geldi. Hizmetlerimize tıkladım. Metal işleme, tehlikeli maddeler, ondan sonra kablo geri dönüşüm, ondan sonra ve işte birçok şey geliyor. Büyük bir ihtimalle burası gerçekten de bu kadar sayfa yaptı, tamam mı? %99 bakabiliriz aslında yapısına da çok da önemli değil. Evet. Bu kadar sayfa yaptı. Ne olmuş sanki diyebilirsiniz. Yani ne olmuş ki toplamda 30 tane sayfa yaptı. Ya niye 30 tane sayfa yapıyorsun? Baktığın zaman sol tarafta navbar var. Ondan sonra ve burada bir tane resim var. Burada da açıklama kısmı var. Yani burası standart bir yapı. Aslında bir tane sayfamız olsaydı ve bu sayfanın içerisinde bunları biz generate etseydik, oluştursaydık olayı kapatacaktık. İşte böyle bir durumda zaten framework bizim işimize yarıyor. Biz bu yüzden kullanıyoruz. Yani birbirine benzer yapıları gerçekten çözebilmek için kullanıyoruz framework'ü. Neyse yani toplamda baktığınız zaman 50 tane 100 tane sayfa, hadi diyelim ki çılgınlık yaptınız. Ya 1000 olunca ne olacak? Ya burada İşte şey aslında düşünmeleri lazım sözünüz. yok rahat ol. Söyle. Söyle. Bu sayfa için değil de Facebook gibi bir sayfa veya Twitter gibi Evet. kaç milyon üyesi var? Milyonlarca üyesi olan bir Milyonlar yer tane için, sayfa mı oluşturuyoruz? milyarlarca hatta Facebook'a Evet. baktığımız zaman. Yani. O kadar sayfa için gerçekten de biz tutup da her bir kullanıcı için mesela sayfa mı oluşturacağız? Böyle bir şey mi yapıyor Facebook? Arkada bir sekreter var. Aslında her kullanıcı oluşturulduğunda telefon açıyorlar. O sekreter herkes için tek tek tanımlama yapıyor arkadaşlar. Değil mi? Neyse, konuyu çok da fazla uzatmayayım. Yani Slack aslında bir yapıyı generate etmek için kullanılabilir. Veri tabanından herhangi bir şey için
herhangi bir şey çekmek için de kullanılabilir. Ne için kullanacağınızı çok iyi bilmesem de genel olarak baktığınız zaman bir kullanıcı profilini çekmek, bir web sitesinde sayfayı çekmek için birçok şey için kullanılabilir. Diyelim mi kısaca? Evet. Peki. Ki Kısaca zaten dedik. Uygulamaya dökülünce daha net anlaşılır. Çünkü bunun zaten bir Türkçe karşılığı direkt olmadığı için hani bir şey yapamıyoruz. Evet, galiba. yani Ondan dolayı böyle. Evet, uzun ben de kavramlar. zorlanıyorum. Yani bunu nasıl Türkçe olarak anlatacağız diye bazen kavram karmaşası yaşıyoruz ama önemli olan şey ne ihtiyacını çözdü. Yani binlerce sayfayı siz yapmakla uğraşmıyorsunuz. Slack da tabii ki tek başına bir çözüm değil. Slack aslında baktığınız zaman bir URL'in doğru karakterlerle çıkması. Yani bizim için en büyük anlamı bu. Yani doğru karakterden kastımız ne? Bir tane Slack Generator sayfası açtım mesela. Yumuşak G, Ü, yumuşak G, boşluk, hebele öbele bir şeyler yazdım. Ondan sonra İ gibi karakterler yazdım. Sonra Go'ya basınca gördüğünüz gibi buradaki karakterlerin hepsini İngilizce karakterlere çevirdi ve uralize etti. Yani aslında Slack yaptı ve bu Slack bizim sitemizde kullanacağımız yapıdır diyebiliriz. Peki nasıl kullanacağız bunu? Slack kullanabilmek için ilk önce Slack nedir, nasıl oluşturulur kısmında daha doğrusu sabit URL nedir, nasıl oluşturulur demişiz. Sabit URL nasıl oluşturulur kısmında şeyi unutmayalım. Yani aslında biz burada gördüğünüz gibi şurası bir ana sayfa ve bu ana sayfayı oluşturmak için veyahut da şuraya home diyelim şimdilik. Home slash dediğimiz zaman böyle bir ana sayfa URL'i belirlemiş oluyoruz. Böyle bir şey olabilir. Ama şimdilik böyle bırakalım. Peki sonra dinamik URL nedir? Nasıl yapılır? Dinamik URL için bizim ilk yapmamız gereken şey bunun dinamik olduğunu URL parametresi olarak belirtmek. Yani burada pet'te belirtmek. Pet'te belirtebilmek için diyoruz ki işte bir şey geldiğinde mesela page'in altında köşeli parantezler içerisinde şu geldiğinde sen buraya doğru git. Ama genel olarak Python daha doğrusu Django'nun versiyon 2'si ile birlikte bu pet'le birlikte şey değişti. Yapı değişti ve genel olarak iki tane bilgi alabiliyor. Ya int alabiliyor ya da slug alabiliyor. Int nedir? Neydi int? Tam sayı diyebiliriz. Tam sayı Direkt diyebiliriz. olarak Türkçe'ye. Aynen öyle. Eğer int dersek ve buraya da mesela id dersek integer olarak id diye bir şey gelecek demektir. Sonra da işte nereye yönlendirelim? Şurada bir tane de örnek şey yaptık galiba. Views yaptık bunu. Ondan sonra page width id demişiz. Ondan sonra neyin altında? Page'in altında page width id. Tamam. Evet. Bunu kullanalım. Bir de şuraya da tabii ki virgül koymayı unutmayalım. Ondan sonra bu virgülü koyduktan sonra aslında böyle isimli bir yapımız var. Şimdi bunu bir kullanalım bakalım ne oluyor. Neresiydi? Page'in altında herhangi bir ID vermemiz lazım. Peki verelim. Nerede? Localhost'umuz slash page slash ondan sonra 11 bir de sonuna şunun slash ekleyelim. Slash olsun ve 11 slash dedim. 11 ile ilgili yapı geldi. Hatta bunu anlamak için hangi sayfaymış bu? Şuradan bakalım. Index nokta. Website tanımlama şeklinden de bahsedersek. Yani Tamam. çünkü hazır olarak kullanıldığı için. Okey. Biz şimdi şöyle bir şey yaptık. PageWidth ID diye bir tane fonksiyon yaptık ve request'i ilk parametre olarak geldi. Ve ikinci parametre de ID olarak geldi. Evet. Bu taraftan baktığımız zaman da integer olarak ID'yi gönderdik. Yani göndereceğimiz parametrenin ismini ID olarak belirtmişiz. Ve integer olarak gelecek demişiz. Buradaki pet bir kontrol yapıyor. Birazdan da o kontrolü de göstereceğim. Ama şunu da yapalım. İçeriye gelen parametreyi acaba kullanabilecek miyiz? İçeriye gelen parametreyi kullanmak için de biz burada ID göster demişim ve aslında şurada terminalde konsolda gösteriyor 11 diye. Ama sayfanın içine göstermek istiyorsanız bir tane context yapalım ve context ile birlikte diyelim ki ne diyelim? ID diyelim direkt. ID olsun. Peki ID'ye tanımlamak da burada kafalarını bayağı bir karıştırıyor kullanıcıların ama PK diyebiliriz. hadi bu Primary PK key. olsun. Ondan sonra ama içeride de gelen ID bilgisi olsun ve context'i de gönderelim. Context'i gönderdikten sonra hangi sayfaydı? Şu sayfaydı. H1 diyelim. Gelen bilgi ondan sonra 2 nokta üst üste neydi? PK miydi gönderdiğimiz key? Evet. Peki PK diye yapalım. Peki bu PK'yi tanımladık gelen bilgi olarak ve sayfamızı yenilediğimiz zaman gelen bilgi 11 diye geldi. Harika. Peki 1 olsaydı ne olacaktı? 1 gelecekti. Ve hatta escape, bu escape'i de böyle yaptılar ya, uyuz ediyorlar beni. Şöyle bir şey gelseydi bu da gelecekti. Şu anda veri tabanından falan sorgulanmadı. Bu bilgiyle ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ama yanlışlıkla integer yerine başka bir şey geldi diyelim ki. Ne gelmiş olabilir? Hebele, hübele.
özel karakter. Evet, veyahut da şöyle bir sonuna da bir şeyler Evet. daha ekleyelim. Bu sefer page not found dedi. Bu page not found deyince bakalım aslında fonksiyona gitmiş mi? Yani şuradaki hebele öbele kısmına şuradaki 144 gibi gelmiş mi? Herhangi bir şey gelmemiş. Gelmemiş. Gelmemesi demek şu demek. Aslında buradaki fonksiyona hiç gitmedi. Buraya hiç uğramadı. Pet bunun kontrolünü yaptı. Böyle bir sayfanın olmadığına karar verdi. Olmadığına karar verdikten sonra 404 hatasını aldırdı, bıraktı. Bu size aslında bir güvenlik de sağlıyor. Yani gidip de fonksiyona herhangi bir şey insanlar yapamadılar. Direkt olarak site integer bir yapı almaya çalıştı. Bu yapıyı alamadığı için olayı kapattı. Yani bizim yerimize hata mesajı verdi. Yani Evet. normalde hani kontroller falan filan çok Aynen uğraştırıcı öyle. bir Hiçbir şey ama hiçbir direkt- şey yapmadık yani direkt direkt olarak 404. kendisi 404'ü Evet. verdi, affetmedi, kapattı olayı. Debug'da olduğumuz için biz böyle bir 404 görüyoruz ama debug olmasaydı kendi 404 sayfamızı yapıp daha farklı gösterebilirdik. Neyse, bu konuyu da kapatalım. Şöyle yapalım. Şimdi bu integer olarak gelen bir bilgiydi. Integer olarak gelen bilgi sadece rakamlardan oluşmalı ve böyle gelmeli. Bununla ilgili de hiçbir sıkıntımız yok. Peki ya biz daha anlaşılır bir bilgi istersek? Bir de niye ID göndermemeliyiz? Aslında ondan da bahsetmek lazım. Şöyle söyleyeyim. ID göndermenin iki tane kötü yanı var. Bir, Google'da ne olduğunu bilmemesi. Yani page 111 nedir? Yani bunu kimse bilmiyor şu anda. İkinci dezavantajımız ise şu. Başka birisi bizim sitemizde kaç tane sayfa veyahut da kaç tane ürün olduğunu anlayabilir. Yani bu bir product olabilirdi. Product 111 olabilirdi. Mesela product 111 olsaydı product 1000'i denerdi. 1000 tane ürünü yokmuş. 499'u denerdi. 499 tane de ürünü yokmuş. 50 denerdi. 60'ı denerdi falan, neyse artık. Veyahut da otomatik bir sistem yaparak kaç tane ürününüz olduğunu, sitenizde kaç tane ürün olduğunu birkaç saniye içinde öğrenebilirdi. Bu da gerçekten de sizin stoğunuzun ne olduğunu, ne bittiğini veyahut da neler yaptığınızı çok rahatlıkla anlatacağınız bir yapıya dönüşürdü. Bu da tehlikeli olabilirdi firmanız açısından. Ya belki ürünlerin şeyi çok net anlaşılmamış olabilir arkadaşlar da ama bu ID mesela bir tane admin'in şeyi olabilir. Kullanıcı ID'si de olabilir. Kullanıcı ID'si olabilir ve bu ID'yi şey olarak düşünmeleri gerekiyor. Hani hep biz konuşuyoruz ya kendi aramızda. Olayı fizikleştirmek lazım, fizikselleştirmek lazım daha doğrusu. Evet. TC kimlik numarası olarak düşünebiliriz. Evet. Yani başka birinin bizim TC kimlik numaramızı bilmesini çok da şey yapmayız değil mi? Aslında Yani tehlikeli bir şeydir de. tehlikeli bir şey çünkü. Ha belki şu günümüzde hani şu son birkaç yılda onun önlemleri alındı Ya ama TC kimlik yine de numarası diye baktığın zaman tabii ki çok önemli olmayabilir senin için ama ID olduğunda o ID ID ile olduğunda. manipülasyon yapabilir artık Tabii birisi. ki. Ve bu kötü bir işlemede tekabül ediyor olabilir. Neyse, işte bu noktada da aslında daha anlaşılabilir, daha insancıl olan, insanların anlayacağı şekilde de Slack deniliyor. Yani burada 111 diye bir parametre göndermiyorsunuz da herhangi bir parametre gönderiyorsunuz. Bunun için de bir tane fonksiyon yazdık. Şu page with Slack diye bir tane fonksiyonumuz var. Burada gönderdiğimiz parametre de page Slack'mış. Bu ismi de biz verdik. Ama bu ismi herhangi bir yerde tanımlamadık. Bu ismi kullanacağız dedik. Peki nerede kullanacağız bu ismi? URL'de. Yine bir tane daha yapalım. Pet yapalım. Ondan sonra page diyelim ve bu sefer de Slack göndereceğim diyor. Farklı bir şey yapalım. Yapalım. Öyle yapalım. Olur. Çünkü. Ne diyelim? Product diyelim. Evet. Product'ın altında. Ondan Slack sonra alalım. Slack'tı ama Slack bir alınabilecek veri türü veyahut da değişken türü gibi burada. Neydi bizim içeri göndermek istediğimiz parametre? Hatırlıyor musun? Page Slack'tı. Page Slack. Peki Page Slack olarak verdik. Ondan sonra pageviews nokta Slack diye yazayım hemen buradan gelsin. Ve burayı da yapalım. Böylelikle bu şekilde gönderebileceğiz. Peki biz bunu database'de aratıyor muyuz? Bir şey yapıyor muyuz? Hayır. Şu anda öyle bir işleme girmiyoruz. Biz sadece buradaki bilgiyi alalım. Ondan sonra istediğimiz gibi zaten kullanacağız. Bilgiyi almak için de bu sefer diyeceğim ki page değil de product olsun. Slash dedik. Herhangi bir şey yazdık ve slash'a bastık. Enter'a bastık. Bu sefer gelen bilgi kısmında herhangi bir şey gelmedi. Niye? Çünkü tanımlamadık. Dictionary'i göndermedik. Dictionary'i göndermedik Evet. daha doğrusu. Daha doğrusu konteksti göndermedik. Peki yapalım. Şöyle, aslında burada yazmıştık ne olduğunu. Burada da biz buna benzer bir şey istiyoruz. Hadi bunun ismine de PK diyelim yine. PK değil aslında bu bilgi ama PageSlack bilgisi bu sefer PK diye gitsin. Üzgünüm arkadaşlar ama bir kere daha içeride tanımlamak istemediğim için burada PK diye belirttiğim anahtarı bu sefer bu fonksiyon için böyle kullandım. Yani PK diye buraya bilgi göndermiştik. Halbuki ben içeride
paste'la artık pk'miş gibi burada kullanabilirim. Yani ne istiyorsam değişken ismi olarak, key olarak onu belirtebilirim. Gördüğünüz gibi burada da geldi. Bu sefer artık slug'ı aldık ve slug'a da başka bir karakter gönderelim. Şöyle bir şey gönderelim. Bu sefer not found dedi. Gördünüz mü? Çünkü bu bir slug değil. Yani Türkçe karakterler içeren bir şey slug olarak geçmiyor. Ama şöyle bir şey gönderdiğimiz zaman slug olarak geliyor. Tamam. Yani buradaki kısmı da unutmayın. Yani slug Türkçe karakterden oluşmamalı. Peki biz nasıl olacak da Türkçe karakterlerden oluşmayan bir slug yapabileceğiz? Bunun için de Django'nun aslında baktığınız zaman slug field'ı var modasının içerisinde ama siz bir şekilde bir şeyleri slugify etmek istiyor olabilirsiniz. O yüzden de hadi bir tane de değişik bir işlem yapalım. Python manage.py'ye ondan sonra shell dedim. Ondan sonra from var mıdır? Yokmuş. Django.utis .text import slugify dedim. Umarım doğru yazmışımdır. Hatırlamıyorum çünkü. Doğru. Vallahi yazmışım. Neyse. Peki herhangi bir şeyimiz olsun. Mesela yörel diye bir bilgi gönderelim. Ve özellikle ben yazıyorum bu bilgiyi. Nasıl olsun? Ondan sonra virgül virgül boşluk şöyle bir şeyler olsun. Tamam mı? Yüzde falan Yüzde, olabilir bu arada. ondan sonra dolar artı falan gibi bir sürü şey olsun. Yaptık mı? Herhalde bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Peki slugify dedim. Sonra URL dedim. Gelen URL bilgisi veya page slug bilgisi neyse artık. Bunu gördüğünüz gibi istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Kendisi bütün özel karakterleri alıyor ve çeviriyor. Peki URL'i ben bunu nasıl eşitleyeceğim? URL eşittir diyeceğim. Hatta şöyle yapalım. URL eşittir diyelim. Artık URL bilgimiz yani slug bilgimiz burada bu şekilde olabilir. Bu yüzden şu slugify'ı unutmayın. Siz bunu import ederek herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Belki bir işlem yaparken kullanmanız gerekebilir. Özellikle veri tabanında diyelim ki title'ın içerisindeki bilgiyi daha sonra slug'a çevireyim. Artık ben bundan sonra pk ile çalışmayacağım, slug'la çalışacağım diyorsanız bu slugify ile birlikte her şeyi yapabilirsiniz ve istediğiniz gibi slug'lar oluşturabilirsiniz. Bayağı bir şey anlattık galiba burada ya. Bakalım. Yani ondan slug sonra tam slug olarak nedir? anlaşılmış olması gerekiyor bu arada. Yani evet. Bir de slug ile get parametresi arasındaki fark nedir diye bir şey var arkadaşlar. Şunu da anlatayım. Şu anda baktığınız zaman bu bir slug. Bu arada sunucumu yenileyim. Ondan sonra sunucumu yeniledikten sonra sayfamı yenileyim. Bu bir slug. Burada slug olarak görüyorum. Ama sonuna soru işaretiyle birlikte lorem eşittir herhangi bir şey yazarsam gördüğünüz gibi yine sayfa açılıyor ve şuradaki bilgiyi alıyor. Yani mesela SSS yazdım. Buradaki bilgiyi alıyor. Peki buradaki bilgi ne? Buradaki bilgiye de get bilgisi diyoruz. Yani get parametresiyle gelen bilgi diyoruz. Bakın sayfadaki bu page slug bilgisi SSS ama şurada get ile birlikte product'ın altında SSS'in altında lorem diye bir bilgi geliyor. Bu gelen bilgi genellikle işte search'te mesela Google'da bir arama yaptığınızda veya da N10 bilgi bir sitelerde arama yaptığınızda get ile birlikte gelen parametredir. Bu parametreyi de alıp aslında biz burada da kullanabiliriz. Sadece örnek olsun diye yapıyorum. İleride bu request'in içindeki get'i daha iyi nasıl alırız, nasıl kullanırız gibi bakabiliriz. Request'in altındaki işte get'i göster diyelim aynı zamanda. Ve tekrar sunucumuz yenilendi. Sayfamı yenileyim. Burada gördüğünüz gibi lorem geldi. Hatta şunu bile diyebiliriz. Bir tane daha olsun. Ondan sonra nokta get ve gelen parametre neydi şuradaki? Lorem. Ondan sonra lorem'i getir Direkt dedim olarak. sadece. O zaman bu dictionary içerisindeki yapıyı yani sadece lorem'in içinde yazan şuradaki yazıyı ekrana getirebileceğim ki burada gördüğünüz gibi getirmişim. Bu arada şeyi atlamamak lazım. Yani mesela az önce direkt olarak dictionary dedik de bu videoyu izleyen arkadaş belki de dictionary olduğunu nasıl anladığımızı merak etmiş olabilir. Burada da konsolu iyi okumak devreye giriyor. Aynen. Gelen bilgi zaten bize burada süslü parantez içerisindeyse direkt olarak dictionary diyebiliriz. Değil mi? Süpersin. Tamam. Ben kapıyorum bu işi. Evet galiba. sen bu işi gerçekten kapmışsın. Yani ve tipine de bakabiliriz. Ne olduğuna da bakabiliriz. İçindeki gelen bilgiye de bakabiliriz. Yani type kullanabilirsiniz bir şeyin tipini merak ediyorsanız. Ama gördüğünüz gibi biz hem bir dictionary getirdik. Bu arada şöyle bir şey var. Hep karıştırılan bir durum.
Request'in içerisindeki get aslında birçok parametreyi alıyor ama dictionary olarak getiriyor. Dictionary'nin içerisindeki get metodunu çalıştırarak ben lorem'in içindeki bilgiyi getirdim. Peki olmayan bir şey getirmek isteseydim ne olacaktı? Mesela xxx var mı deseydim. O zaman sunucum yani yapım benim hiç hata vermeyecekti ve none diyecekti. Çünkü böyle bir şey yok içeride. O yüzden de bunu kullanmayı da unutmayın. Çok güzel bir şeydir bu gerçekten de. Madem buna değindiniz, son anlatacak başka bir şeyimiz kalmadı galiba. Evet. Son bir normal hani dictionary'den çağırınca keyword şeklinde kullanıyoruz ya. Doğru. Get ile şey arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum yani. Köşeli parantezlerle Şöyle get. anlatayım. Aha. Hatta bakın şöyle bir Anladınız örnek daha bu arada, yapalım. tam ifade edemedim. Context.get deyip artık ben burada pk'yi çağırabilirim, tamam mı? Ve bu da bir dictionary olduğu için yazabilirsem tabii ki. Bu da bir dictionary olduğu için context'ten git dictionary'nin içerisinde get ile birlikte, get metodu ile birlikte pk'yi çağır diyorum. Bu bize neyi sağlıyor şu get? Gerçekten çok önemli bu kullanım. Bu get kullanımı varsa getirir, yoksa getirmez. Yani none olarak döndürür. Ama siz default'ta da mesela buraya 111 diye bir şey döndürsün diyebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman tekrar burada SSS olarak geldi. Ama PK olmasın da mesela PP yani KK olsun. Yani şöyle aslında tehlikeli bir şey yazmayayım şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra KKPK diye bir şey olsun. Ondan sonra ve 111 diye getirsin. Peki ne olacak şimdi? KKPK diye bir şey varsa getirecek. Yoksa 111 getirecek. Peki sunucumuz çalışıyor. Sayfamızı yeniledik ve burada 111 diye bir bilgi geldi. Yani siz bu get parametresiyle birlikte gerçekten birçok şey yapabiliyorsunuz. Request'in içerisindeki get dictionary'sinin içerisindeki get parametresini yani get metodunun içerisindeki get işlemini metodu aslında da burada da karıştı. Evet. Request'in get'inin içerisindeki get metodunu diyelim. Metodu. Kullanarak birçok işlem yapabilirsiniz. Slack'la ilgili birçok şey anlattık. Kafanız karışmışsa lütfen yorumlar kısmına ben şunu anlamadım, bunu anlamadım deyin ama ondan önce şunu yapmanızı istiyorum. Lütfen gerçekten de bu kodları yazın, çalıştırın. Peki biz bu kodları nereden bulacağız diye soruyorsunuz. No, bulamıyorsunuz. Kendiniz yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kendiniz yazdıkça çok daha iyi öğreneceksiniz. Yani YouTube'dan izleyerek de bazı şeyler olmaz. O yüzden de hazıra konmanızda çok da istemiyoruz yani. O yüzden yazın ve gerçekten düzgün yazmaya çalışın. Ve pratik yapın. Pratik yaptıkça da gerçekten gelişeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Neler oldu, neler bitti? Artık yazarsınız değil mi? Yazarlar mı? Yani yazıyorlar zaten. Yazıyorlar zaten. Ama yazmayanlar da yine de yazarsa çok Yazmayanlar da yazsın o zaman, öyle diyelim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Yorum yazıyorsunuz, abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Beğenmiyorsanız da niye beğenmediğinizi muhakkak aşağıya belirtiyorsunuz. Sizinle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.